korkutan tam olarak neydi? Ölüm mü? Çaresizlik mi? Yoksa çarpışmadan sonra ne olacağını bilmiyor olmam mı? Eğer bu sorunun bir cevabı yoksa hadi içgüdülerini gözden geçirelim. Her canlıda hayatta kalma içgüdüsü vardır. Zaman geçip insan doğadan koptukça bu ilkel içgüdü farklı bahanelerle de ortaya çıkmaya başlamıştır. Yalnızlık ve dışlanma gibi. Bu korku kullanılarak da trendler, moda akımları gibi seni herkes gibi olmaya iten ve tüketime teşvik eden metotlar geliştirildi. Bugün reklamlar, herkesin konuştuğu diziler, herkesin beğendiğini sandığı kıyafetler, yemekle oynayıp viral olan insanların restoranları senin bu korkundan beslenerek büyüdü. Sen belki o diziyi beğenmedin. O kişinin hareketlerinden rahatsız oldun ve yemeğini orada yemek istemedin. Ya kendin gibi olanları bulursun ya da dışlanmamak için rol yaparsın. Çünkü bu durumun sana yaşattığı korku videonun başında hissettiğin korkunun aynısı. Ama bir detayı kaçırıyorsun. Rol yaptığın her gün kendi ruhunu öldürüyorsun. Bense seni her gün ölmekten kurtarmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle yalnızlığın neden bu kadar büyük bir korku olduğunu inceleyelim. Geçmişte insanlar bir arada yaşardı. Çünkü insan diğer yırtıcılara karşı çok zayıf kalıyordu ve ancak sürü halinde hayatta kalabiliyorlardı. O zamanlar birinin sürüden dışlanması ve sürülmesi onun fiziksel ölümü anlamına gelirdi. Çünkü o koşullarda kendi başına hayatta kalması çok zordu. Fakat artık durum böyle değil. İnsan doğadan kopup kendi doğasını yarattı ve artık kurtlara yem olma riskin kalmadı. Artık etrafında korkunu sana karşı kullanan çok daha zeki bir yırtıcı var. Öyle bir yırtıcı düşün ki seni her gün öldürmek istiyor ve senin korkularını pazarlayarak hayatta kalıyor. Hayır, sosyal medya manipülasyonundan ve veri ticaretinden bahsetmekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü her konuda etkisi fazla ve hayatımızın çok büyük bir parçası haline geldi. Ayrıca o algoritmalar için sadece sen değil, çevrendeki insanlar da çok önemli. Yapay zeka takip ettiklerin kadar takipçilerini de inceler ve karşına ona göre reklamlar çıkarır. Seni arkadaşlarının sevdiği şeyleri de almaya zorlar ve bunun için korkunu tetiklemek ister. Seni nasıl takip ettiklerini İzleniyoruz adlı videomda anlatmıştım. Geçmişten günümüze reklamlara bir bak. Herkes bunu konuşuyor. Bunu sevmeyen var mı? Erken internet dönemlerinde şu kadar arkadaşım bu oyunu oynuyor gibi sloganlar bile bu dediklerimi kanıtlıyor. Daha fazla algoritmanın ürünü olmaman için bu korkunu yeneceğiz. Senden gözlerime bakmanı istiyorum. Evet, her ne yapıyorsan bırak ve gözlerimin içine bak. Ve şimdi dediklerimi içselleştir. Sen kendi hayatının başrolü ve senaristisin. Sen neyi seviyorsan o güzeldir. Sen neyi sevmiyorsan o çirkindir. Sen kendin için varsın ve sadece kendin için yaşıyorsun. Hiçbir kültür, hiçbir ideoloji, hiçbir insan, hiçbir şey seni tanımlayamaz. Zevklerine, fikirlerine, hayallerine saygı duymayanlardan uzaklaş. Ve bunun için korkma. Her ne yaparsan yap, etrafında istesen de istemesen de insanlar olacak. Burada mesele korkmak ya da korkmamak değil. Buradaki mesele bu kadar büyük bir manipülasyona maruz kalmak. Unutma, korkunç olan ölüm değil, ölüm gibi bir hayattır. Ve sen asla yalnız değilsin. Ben Mert Tantürk ve burada hemen ekranının arkasındayım.